kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Shutterstock'la ilgili sosyal medya hesaplarıma uzun süredir devam eden soru yağmuru var. İşte video yüklemekle ilgili olabiliyor, stok fotoğrafçılığı ile ilgili olabiliyor vesaire. Bütün o Facebook olur, Instagram olur, Gmail olur soruları derledim, toparladım. Ve size bugün böyle bir video çekme kararı aldım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum videoma geçmeden önce. Benim oynatma listelerimde Shutterstock kullanma kılavuzu var. Şuradan ulaşabilirsiniz. Oradan aslında bütün videolarımı, içeriklerimi sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü ben her ne kadar gördükçe sizin sorularınızı yanıtlayacak olsam da siz süreci hızlandırmış olursunuz. Çünkü aslında bütün bana sormuş olduğunuz soruların cevabı genelde herhangi bir Shutterstock'la ilgili videomun içinde zaten var. Fakat sanırım bazıları biraz uzun olduğu için sıkılabiliyorsunuz. Olabilir, mümkündür. Ve dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemeden bana soru soruyorsunuz. Ben görür görmez mutlaka cevaplıyorum. Orası ayrı. Tekrar soru sormaya bana devam edebilirsiniz sosyal medya hesaplarım üzerinden. Fakat eğer aceleniz varsa hemen bir an önce bu işe koyulmak istiyorsanız benim cevap vermemi beklemeden de dediğim gibi bu videoda da şimdi sorularınızı derledim, topladım. Ya da diğer videolarımı sonuna kadar izleyip sorularınıza cevap verebilirsiniz. Son olarak açıklama kısmında bu videonun altına da hangi link üzerinden giderek fotoğrafçı ya da müşteri olarak üye olabilirsiniz. O linkleri de bırakacağım. Oradan direkt linke tıklayarak Shutterstock'a üye olabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hemen sorularınıza geçiyorum yanıtlamak için. Arkadaşlar fotoğrafçı olarak eğer Shutterstock'a üye olup stok fotoğraf ya da stok video satmayı düşünüyorsanız hayır, üye olmak ücretli değil. Siz sanırım yanlış link üzerinden üye oluyorsunuz. Müşteriler için ücretli çünkü paket satın alma opsiyonları var. İşte şu kadar 5 tane görsel indireceğim ya da aylık üye olacağım, yıllık üye olacağım gibi bir takım paketler var. Siz sanırım o link üzerinden üye olduğunuz için sizin karşınıza satın alma ibareleri çıkıyor olabilir. Sonuç olarak fotoğrafçı olarak satış yapmak için Shutterstock'ta üye olacaksanız eğer hayır, üye olmak tamamen ücretsiz, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Bu soru çok fazla gelen bir soru bana. Öncelikle Shutterstock politikası gereği 4 megapikselin altında fotoğraflar kabul etmiyor. Örneğin 2000 piksel çarpı 2400 piksel 4.8 megapiksel yapıyor. Evet, Shutterstock bunu kabul ediyor. Fakat diyelim ki 1200 çarpı 3000 piksel, yani bunu boyutu olarak düşünebilirsiniz. 1200 çarpı 3000 piksel ne yapıyor? 3600 megapiksel yapıyor aşağı yukarı. Bu 4 megapikselin altında olduğu için bunu kabul etmiyor. Bunun dışında fotoğraflarınızla çok fazla oynamamanız gerekiyor. Yani ana konuyu, ana kadrajı bozmamanız gerekiyor. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki cep telefonundan veya fotoğraf makinenizle bir fotoğraf çektiniz. Şimdi yeni dünyada biliyorsunuz ki hazır programlar var. Bir sürü filtreler uygulanıyor vesaire. Bunları kullanmamanız gerekiyor. Yani sizin birazcık bir fotoğraf bilginiz varsa zaten ışığıydı, kontrastıydı veya üzerindeki lekeleri küçük küçük rötuşlarda hallettikten sonra yollamanız mümkün. Çok fazla fotoğrafı ellememeniz gerekiyor. Zaten satın alan kişi İsterse fotoğrafla uğraşabiliyor. Üzerinde tekrardan renk ayarları, kontrast ayarları falan yapabiliyor. Yani fotoğrafınızın öz olması, ham olması gerekiyor. Ve yüksek formatta fotoğraflar çekmeye çalışın. Hatta mümkünse makineniz varsa RAW çekin derim ben. Daha kaliteli fotoğraflar elde edersiniz JPEG'e nazaran. Bunun dışında yamuk fotoğraflar olabilir. Gren bazen üzerinde fotoğrafı yaklaştırıp bakabilirsiniz. Aslında büyütüp böyle benek olduğu zaman üzerinde ya da ışığın patladığı yerler, netliğin veya konunun kaybolduğu yerler o tarz fotoğrafları kabul etmiyor. Benzer fotoğrafları kabul etmiyor. Ya da doğru açıklamalar, doğru etiketler girmediyseniz de kabul etmiyor. Bunun gibi şeyler. Bu yüzden fotoğraflarınız reddediliyor olabilir. Ama yılmayın, devam edin. Dediğim gibi ne kadar çok fotoğraf yüklerseniz satış yapma şansınız o kadar artacaktır. Özellikle sıkılan, bırakan bir takım fotoğrafçılar var aranızda.
Beni izledikten sonra üye olup sonra tekrardan Shutterstock'u bırakan. Arkadaşlar bu stok satış demek. Çok büyük paralar kazanmayı hayal etmeyin. Tabii bu sizin tamamen emeğinize, istikrarınıza, ne kadar çok fotoğraf veya ne kadar yetkin fotoğraflar çektiğinizle ilgili doğru orantılı artacaktır paranız ama hani 50 fotoğraf yükledim, 30 fotoğraf yükledim, para kazanmıyorum gibi düşünmeyin. Ne kadar çok ve ne kadar istikrarlı bir şekilde fotoğraf yüklerseniz aramalarda, etiket aramalarında o kadar çok yukarı çıkacaksınızdır ve dolayısıyla satış yapma şansınız artacaktır. Bu yüzden ilk başta ben istikrar öneriyorum. Sıkılanlara, hemen bırakanlara. Zaten bu bütün mesleklerde böyle değil midir? Herhangi bir işe girdiğinizde hemen birinci günden, ikinci günden para kazanılmıyor. Biraz gerçekten sabah göstermek gerekiyor. Arkadaşlar size bir müjdem var. Ben bundan yaklaşık birkaç ay önce, ya birkaç ay dedim bayağı oldu. Shutterstock video yüklemek için nasıl video yüklenir diye bir video çekmiştim. Fakat o zaman Files ile kullanmıştım. Şimdi artık Shutterstock yeni bir uygulama getirdi. İlla Files ile kurmanıza gerek yok. Normal fotoğraf yüklediğiniz yerden, görsel eklediğiniz gibi video ekleye gidip bilgisayarınızdan dosyanızı seçerek videonuzu artık yükleyebiliyorsunuz. Video yüklerken de lütfen videonuzda sesin olmamasına, geçerli çözünürlükte olmasına, videonun kırpıp biçilmemesine ve sabit bir video çekmiş olmanıza, titreklik olmamasına dikkat edin. Instagram olur, Facebook olur veya portföyünüz olur. Evet arkadaşlar, paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu da yapabilirsiniz. Shutterstock'un herhangi bir yaptırımı yok bu konuda. Bir engeli de yok. Fakat size şöyle bir önerim olacak. Bazı firmalar, şimdi tek tek isim vermeyeyim. Zaten bütün kayıt olmak istediğiniz stok sitelerin kendi yönergesinde politikalarını okursunuz. Bir zahmet okumadan hani sözleşme yapmayın. Tek tek maddeleri okuyun. Orada zaten firmalar belirtiyor. Bazı firmalar diyor ki sadece benim sitemde satabilirsin. Benim sitemde sattığım fotoğrafları başka stok sitelerinde satışa sunamazsın diyor. Ya da bazı firmalar diyor ki bende paylaştığın, satışa çıkardığın fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşamazsın. Bunlara dikkat edin ama Shutterstock'un bunlarla ilgili herhangi bir geri bildirimi yani şey olarak yok. Hani satamazsın, yapamazsın, paylaşamazsın gibi yok, yapabilirsiniz. Arkadaşlar Shutterstock'ta ödemeler eskiden PayPal vardı, Skrill vardı, Payoneer vardı. Şu an Payoneer'le sadece yapılıyor. PayPal biliyorsunuz ki çok uzun zaman önce Türkiye'den elini ayağını çekti. Skrill de sanıyorum 2020 yılında ya da 2021'in Ocak ayı gibi, yani o aralıkta, tam şu an hatırlayamadım, tamamen resmen çekilmiş oldu. Şu an sadece Payoneer'e kaldık. Payoneer'den bir hesap açıyorsunuz. Oradan bankanızı onunla iliştiriyorsunuz ve Shutterstock'ta Payoneer bölümüne Payoneer açmış olduğunuz mail adresinizi giriyorsunuz. Yani herhangi bir banka bilgisi falan Shutterstock'ta vermiyorsunuz. Oradan zaten her ayın belli günlerinde, en geç 15'ine kadar ama yatmış oluyor, öyle söyleyeyim. Her ayın 15'ine kadar Payoneer'e eğer minimum limiti geçtiyseniz, o da $35. Minimum $35'lık limiti geçtiyse kazancınız Payoneer'e aktarılıyor. Siz de Payoneer'den isterseniz banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. İsterseniz de bir Payoneer kart sipariş edip dışarıdaki ATM'lerden çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu soru nedense bana çok fazla gelmeye başladı. Yani böyle hani ne yazacağımı bilemiyorum. Yani bu dolandırıcılığa girer aslında mantıken. Hani bana şöyle sorular geliyor. Yani başkalarının fotoğrafını alıp biraz renklerini değiştirip satsam olur mu? Ya da işte Google'dan indirip satsam ne olur? Nasıl haberi olacak falan. Yani arkadaşlar bu tarz soruları lütfen bana sormayın. Hani resmi bir işten bahsediyoruz. Ben sizi dolandırıcılığa sevk edemem. Şunu yapın, bunu yapın diyemem. Ama konunun müdahil olduğum kısmıyla ilgili size bir şey söyleyeyim. Hatta bir tane arkadaşı uyarmaya çalıştım. Böyle çok acayip, inanılmaz bir şekilde agresif ve terbiyesiz bir şekilde böyle küfür falan etti. Karışma bana falan diye böyle. Halbuki ben onun orada işlemlerini görüyorum. Satış yapmaya uğraştığı fotoğrafları görüyorum. Ve satılıyor, fakat sonradan dolandırıcılık olduğu için bu geri para yatırılıyor. Yani aslında onun hesabına para gitmiyor ve bu şekilde kazanç elde edemezsiniz.
Ben de o X kişiyi takipçilerimden uyarmak istedim. Hani bak dedim, bu şekilde kazanç sağlayamazsınız. Hani kendi çektiğiniz fotoğrafları yükleyin. Bir de durduk yere yani böyle ters bir tepki aldım. Gerçekten çok acayip insanlar var. Neyse, seviyorum sizi. Diyeceğim o ki boşu boşuna uğraşmayın başkalarının fotoğraflarını satmakla. Bu hem dolandırıcılığa gider hem de kazanç sağlayamazsınız. Kaybınız, vaktiniz giden olur, yani bu olur. Hayır arkadaşlar. Stok fotoğraf satmak dışarıda bir yer kiralayıp fotoğraf sergisi açmaya benzemiyor. Ya da internet üzerinden bir vitrine fotoğraflarınızı koyup satmaya benzemiyor. Stok fotoğraf, stok fotoğrafçılarının ya da fotoğrafçıların diyelim, stok görüntüler elde ederek sürümden para kazanması demektir. Yani orada hani şunu da ben diyemiyorum. Bana şu sorular da çok geliyor. Bir fotoğrafım ne kadardan satılacak? Şimdi şöyle, Shutterstock'ta seviyeler var. İşte seviye atladıkça biraz alacağınız kazanç artıyor belli satışlar oldukça. Fakat genel olarak bu satışları paketler de etkileyebiliyor. Yani bir fotoğrafınız bir kerede 1000 kere de satılabilir. Bir fotoğrafınız 10 sente de satılabilir, 1 dolara da satılabilir, 5 dolara da satılabilir. Hani benim satışlarımda da farklı şeyler görüyorum ben. 0,25 sente de satış oluyor, 1 dolar 30 sente de oluyor, ne bileyim 3,5 dolar oluyor, 7,5 dolar oluyor. Yani çok karışık ve hani stok fotoğraftan kazanç elde edeceksiniz. Onu kafaya takmayın. Fiyat veremiyorsunuz dediğim gibi. O alacak olan kişinin paketleriyle vesaire ilgili. Hani siz sadece minimum limiti geçmeye çalışın. Diğer yükümlülükleri yerine getirin. Zaten su damlaya damlaya göl olur, birikir. Hani böyle düşünebilirsiniz. Sürümden kazanıyorsunuz siz. Arkadaşlar, model iznini çektiğiniz fotoğraflarda kişinin yüz hatları, suratı, belirli vücudunun yerleri, yani onu tanınacak bir yerde, diyelim ki kitabın kapağında basıldı ve o kişi tanınabiliyor, yani hani kendini görünce aa bu benim diyebiliyor. O şekilde bir fotoğraf ise mutlaka model izni yüklemeniz gerekiyor. Bunu siteden indirebiliyorsunuz. Zaten yazdığınız zaman çıkıyor. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Model izni, diyelim ki seri fotoğraf çekimi yaptın değil mi? Bir modeli mesela nedir? İşte portre fotoğraflarını çektim. Mesela 10 tane fotoğraf yükleyeceğim Shutterstock'a. Bir tane model izni dolduruyorum. O 10 tanesine de zaten aynı model iznini yüklüyorum. Çünkü aynı kişi değil mi? Üzerinde aynı kıyafetler var ya da aynı dekor. Sadece farklı açılar, farklı pozlar. Böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Ama kişiler değiştikçe, ortam değiştikçe, kostümler değiştikçe vesaire, hani her seferinde yeni model izni yüklemeniz gerekiyor. Evet. Bir de şunda model izni yüklemeniz gerekmiyor. Diyelim ki kafa gözükmüyor, sadece elleri kullandınız. Mesela diyelim ki grip fotoğrafı çekeceksiniz. Elinizde selpak var. Şu bölge sadece burnunu siliyor. Böyle bir stok fotoğraf çekeceksiniz. Mesela onda model izni kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi kişinin tanınırlığı belli olduğu, yani sureti belliyse eğer, o zaman evet model izni maalesef yüklemeniz gerekiyor. Yoksa fotoğrafınız kabul edilmez. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka aklıma gelen bir soru yok. Bir 10 adet soru çıkarmışım sizlere. Tekrardan kafanıza takılan sorular olursa lütfen çekinmeyin. Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da Gmail'ime, diğer sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Cevap vermiyorum diye paniklemeyin. Ya işim vardır ya meşgulümdür. Mutlaka görür görmez sizlere geri dönüyorum. Ayrıyetten de yani fotoğrafçılıkla ilgili ya da stok fotoğrafçılıkla ilgili başka çekmemi istediğiniz bir video varsa böyle bir şey de yapalım. Bunun altına yorum olarak yazabilirsiniz bu içeriğin. Hani şöyle bir videoda çeker misin ya da şu nedir falan gibi bir konu da belirlerseniz öyle bir videoyu da çekmeye çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı, çünkü zili açınca ilk videolar size düşüyor. Biliyorsunuz ki yeni videolar yüklenince unutmayın. Hepinize tatlı, güzel, bol ışıklı, bol kadrajlı haftalar diliyorum. Öpüyorum, hoşça kalın.